Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bezelyeli minik sulu köfte hazırlayacağız. Bu sefer patates falan ilavesi yapmayacağız. Köfte ve bezelyeli müthiş bir şey olacak. 200 gram, 250 gram arası yarı yağlı dana kıymayı ilave ediyorum. 1 adet orta boy kuru soğanı rendeledim. İçerisine bir diş de sarımsak ekledim. 1 adet yumurta, yarım su bardağı galeta unu, bir tutam maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuz, 1 yemek kaşığı çok doldurmadan ince bulgur da ilave edip köftemi güzelce yoğuruyorum. Muhakkak şöyle 1 dakika 2 dakika kadar yoğurup daha güzel toparlanması için hem de bulgurun içerisinde birazcık kaynaması için. Arzu ettiğiniz gibi bu yemeğin içerisine bezelye de katabilirsiniz. Köfteye aynı şekilde nohutlu da hazırlayabilirsiniz. Bezelye yerine haşlanmış nohut kullanacaksınız. Onun tarifini de inşallah ileriki zamanlarda paylaşacağım. Şimdi güzelce bir yoğurayım. Köfteyi artık yeterince yoğurdum. Şimdi hemen yanıma biraz un alıp köftenin şeklini vereyim. Şöyle bir kabın içine 1 yemek kaşığı un döküyorum. Daha sonra unu eleyeceğiz arkadaşlar. Elimle şöyle bezelyeden biraz daha büyük köfteler hazırlayıp içine atıyorum. Böyle çok büyük değil. Bezelyeden biraz daha büyük sadece. Arzu ederseniz hafiften elinizi de yağlayabilirsiniz daha rahat yapmak için. Artık sonuncu köftelerimi hazırladım. Ara ara elimi yıkadım. Devam ettim. 200-250 gram kadar kıyma kullandım ama oldukça bereketli oluyor. Çünkü küçük küçük hazırladığınız için. İsterseniz de köftelerinizi bu şekilde hazırlayın. Bir tepsiye dökün arkadaşlar. Yayın birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde. Sonra dondurucuya kaldırın. Donduktan sonra buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Daha sonrasında da oldukça kolay oluyor. Tamamdır. Bütün köftelerimi yaptım, hazırladım. Şöyle 1 yemek kaşığından biraz daha az unu tekrar üzerine döküyorum. Şu şekilde. Kesinlikle arkadaşlar sıcakta köftelerinizi tutmayın. Olduğu gibi yapışır birbirine. İyice köfteleri şöyle ayırayım birbirinden, yoksa yapışacaktır. Eğer beklemesi gerekiyorsa dolaba kaldırın muhakkak. Çünkü daha önce başıma geldi. Köftelerim olduğu gibi ziyan oldu. Sizlerin de aynı şeyi yaşamasını istemem. İyice artık köfteler tek tek ayrıldı gördüğünüz gibi. Şimdi fazla ununu eleyeceğim. Şöyle iyice eleyip yan tarafa alıyorum. Çok yavaş hareket edin arkadaşlar. Birbirine çok yapıştırmayın. Çok unlu böyle direkt dökerseniz yemeğiniz aşırı derecede katı olur. Hiç hoş bir görüntüsü olmaz. Muhakkak eleyin. Fazla unundan arındırın. Bu unu da tekrar eleyip kullanabilirsiniz. Ziyan etmeyin hiç. Şimdi ben bunu dolaba kaldırayım. Hemen yemeğimi yapmaya başlayacağım. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma alıp altını yakıyorum. Artık bundan sonra yemeğin yapım aşaması inanın ki 10-15 dakika. Yani pişmesiyle birlikte yarım çay bardağı ben zeytinyağıyla yapacağım. Zeytinyağı koyuyorum. Birazcık daha fazlası. İsterseniz sıvı yağ yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası. Çok olmadan sadece 1 çay kaşığı da nane ilave ediyorum. Biraz kokusu çıkana kadar
nane ile birlikte şöyle kavuracağım. Soğan falan katmıyoruz. Zaten yeterince köftenin içerisinde var. Hemen arka tarafa da sıcak su koydum kaynaması için. Çünkü sıcak su ilave edeceğiz yemeğimize. Doldurmadan 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve karabiber katalım. Çok az. Çay kaşığın ucuyla. Şimdi salçayı güzel kavuracağım. Derince kavrulduktan sonra içerisine kaynattığım suyu ilave ediyorum. 5 su bardağı, şöyle klasik bardaklarla 5 su bardağı su koymuştum demliğe. Hepsini kattım. Şimdi kapağını kapatacağım. Kapağını yarım olacak şekilde şöyle kapatayım. Altında orta ateşe getirip kaynamaya başlayınca diğer malzemelerimi katacağım. Kaynamaya başladı artık. İçerisine yarım kilo konserve bezelye kullanacağım. Eğer bezelyeyi taze kullanacaksanız muhakkak öncesinde biraz haşlayın arkadaşlar. Şimdi bunun ardından köfteleri de atacağım. Hazırladığım köfteleri de katıyorum. Altını şimdi bir yükseğe açayım. Öyle çok karıştırmayın. Köfteleriniz dağılır. Karıştırmayacağım. Kendi haline biraz bırakayım. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kapağını da orta ateşe getireceğim. Bir 10 dakika kaynatacağım. Kaynamaya başladı. Altını artık kısa alıyorum. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yeşilin birbiriyle uyumu diyebilirim. Suyu falan gayet güzel. Şimdi 10-15 dakika en büyük ocağın en kısağında yarım olacak şekilde bırakıp kaynatıyorum. 5 dakikadır kaynıyordu. Artık yeterli. Ocağın altını kapatıp bir 10-15 dakika dinlendirip servis edeceğim. Yeterince dinlendirdim. Kıvamı harika oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bitireceğim. Mutlaka sizler de deneyin. Özellikle Ramazan'da her gün yapacağımı düşünen arkadaşlar için bence çok güzel. Hem de iftara misafirlerinize bile hazırlayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın müthiş olmuş. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Seval Mutfak'ta 2 kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen bağlantıyı yukarıya ve sonuna ekleyeceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.